Merhaba arkadaşlar, Örgüme Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel, yumuşacık görünen paspas yapabileceğiniz ya da halı yapabileceğiniz bir çalışmayla huzurlarınızdayım inşallah. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Böyle kadife ipler kullandım arkadaşlarım, şu şekilde ihraç fazlası olarak satılıyor. Şöyle, markası çok önemli değil ama Arya Canan isminde ipler kullandım. Dilediğiniz her türlü iple de yapabilirsiniz arkadaşlarım. İlla ki kadife olması şart değil. Böyle farklı iplerden de yapabilirsiniz. Tığ olarak 3,5 milim tığ kullandım ve halı kaydırmaz kullandım, kalın olanından, ve arka kısmını kullandım arkadaşlarım. Şöyle bir desen verdik. Şimdi bunu biraz kısaca anlatayım sizlere. Şu kenarından başladım. Bir tane ile devam ettim, bir sıra ile. Sonra geri geldim ve burada ikinci sırayı, sonra geri geliyoruz. Üçüncü sırayı tamamlayıp daha sonra bu şekilde buradan başlıyoruz. Ve devam ettim. Diğer renklerimle de aynı. Zaten bu hani şeyi verdikten sonra bu sistem ortaya çıkıyor. Yani şu görüntü ortaya çıkıyor, böyle yayılma. Daha sonra ise buradan başlayarak aşağıya doğru bu boş kalan bu kısmı doldurarak devam ediyoruz arkadaşlarım. Yapımı inanın çok kolay. Şimdi hep birlikte geçelim yapımına. Öncelikle şu kenar kısımlarını yani alt kısmını o şekilde çevirdim ben. Onunla başlayalım hemen arkadaşlarım. Şöyle ipimi alıyorum. Bu defa ters sık iğne şeklinde sarma işlemi yaptım. Kenar kısmını şu şekilde alıyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle biraz yavaş anlatmak istiyorum. Şu şekilde aldım, çıkarttım ve buradan çekiyorum arkadaşlar. Şunu da arkadan bağlayacağız, gideceğiz. Şimdi her bir delikten olmak üzere biraz sıkı bir şekilde kenarını bu şekilde çeviriyorum. Bakın şöyle hemen içinden geçirdim ve devam ediyorum. Diğer kenarını, yani şu kısımlarını herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bakın zaten oralar gözükmüyor arkadaşlarım. Bununla çok güzel böyle bebeklerinizin altlarına koymak için de büyük parçalar yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Alt zeminini farklı, yani normal bir örgü, illaki halı kaydırmaz kullanmanıza gerek yok. Normal bir örgü ile de devam edebilirsiniz. Ben sadece sizlere fikir amaçlı bu şekilde çalışmalar sunmak istiyorum. Umarım seversiniz arkadaşlarım. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazarsanız ya da yapmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa onları da görüş kısımlarına, yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz bu kenar kısmını. Evet, bakın bu şekilde çevirerek geldim. Şimdi burada köşede şu şekilde tutuyorum. Burayı da yapacağım arkadaşlarım. Yani buradan da aynı şekilde alacağım. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle ve bir miktar yükseliyorum. Bu yüksekliği yani normal olarak ayarlayabilirsiniz. Eliniz alıştıkça bunu eşit hale getirebilirsiniz. Gelmese de olur arkadaşlar. Şimdi bunu burada bırakıyorum. Hemen bir yana gidip bakın şu şekilde içerisinden alıp çekiyorum yukarıya doğru, onun yanına getiriyorum ilmeği. Şu şekilde yapım şekli bu şekilde arkadaşlarım. Yani bu yüksekliği, bu güzelliği bu şekilde yaparak tamamlayacağız. Her birinden bir tane alıyorum. Bakın şöyle giriş yapıyorum. Buradan çıkartıp
Bu şekilde çekiyorum. Birinci sırayı bu şekilde sona kadar devam ettiriyoruz ilk etapta. Şöyle daha sonra tığım dolduktan sonra çıkartıyorum arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Son olan yaptığımı alıyorum. Çünkü boyları eşit diye, onunla aynı olsun diye şu şekilde alıp yükseltiyorum. Şimdi sona geldim. Yine buradan ilmeğimi aldım. Şu şekilde çektim. Bir zincir çekiyorum arkadaşlarım o dip kısmına. Şimdi buradan diğer sıraya geçiyorum. Şu şekilde çevirdim. Ve buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bu ikinci sırayı sona kadar gitmeyeceğiz. Şuradan kaç şey yapacaksak, bakın şöyle ne kadar yükseklik istiyorsak şurayı ayıracağız arkadaşlar. Ben diğerini 11 ayırmıştım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. sıraya kadar, yani şu deliğe kadar şurayı da örüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan. Zaten bu ilk sırayı, yani bu ilk yerimizi oluşturduktan sonra gerisi kendiliğinden modelin çıkıyor arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şöyle şu şekilde yine bir zincirli ilmekleri yapıp diğer tarafa geçiyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın 11 tane buradan yer bıraktım. Bu ipimi alıyorum bu şekilde. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz ipi koparıp tekrar gidip gelebiliriz arkadaşlar. Şu anda ipi koparalım, keselim. Şöyle bir miktar kesiyorum, altta kalabilir. Şimdi buradan tekrar bakın bir üste çıkıyorum. Bir üste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11'i bırakıp şöyle hemen yanından giriş yapıyorum ve aynı şekilde sona kadar gidiyorum. Yine buradan şöyle aldım. İçinden geçirdim bir zincirle bağladıktan sonra ve buradan yine sona kadar gidiyoruz. Evet, şimdi burayı da sona geldikten sonra dilerseniz bu kadar da kalabilir. Dilerseniz bu 11 olan bu yerlerimizi, yani birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, şimdi bir dördüncü sıraya hemen yapalım. Tam modelimiz ortaya çıkmış olsun. Artık yani gerisi kolay zaten. Aynı şekilde diğer ipleri de, diğer renkleri de bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi 11 kalana kadar, yani bu defa buradan sayacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Buraya kadar öreceğiz arkadaşlar, normal olarak. Hemen geri dönelim, örelim. Yine aynı şekilde. Bu çalışmayı lif iplerinden de yapabilirsiniz. Ayrıca bunları kesebilirsiniz arkadaşlar, ama kadife ipi kesmenizi önermiyorum. Çünkü çok dökülme oluyor. O yüzden kadife iple yapıyorsanız kesmeyin, ama diğer iplerle yapacaksanız kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde de bu sırayı devam edelim. Evet, bakın burayı da tamamladım. Şimdi bu ipimi yine buradan kesiyorum ve bir diğer renge geçiyorum. Ya da buradan yine arkadaşlarım şöyle 11 tane sayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Burayı da bir sıra daha yapabiliriz, ama ben burada yapmadığım için sizlere de hani şu anda onu yapmayacağım. Bakın şu ilk yerimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Hemen ikinci rengimizi de bir miktar göstereyim arkadaşlarım. Zaten burası artık kolay. Şimdi şöyle aldım.
sarıyla yapmıştım. Yine sarıyla devam edeyim. Bakın buradan geliyorum, yine alıyorum bu ilk hemen yanındaki yerden şöyle taktım, bir tane ile sabitledim ve hemen yanından giriş yapıyorum. Ve bir miktar çekiyoruz tabi. Şimdi bakın bu şekilde burayı tamamladıktan sonra hemen bir üste geçiyorum. Şuradan alıp şuradan bu şekilde giriş yapıyorum ve bir üste diğer sıramı yapıyorum arkadaşlar. Basamak basamak kalmıştı. İlk sırayı bu şekilde yapacağız. Daha sonra yine arkadaşlar buradan 11 taneyi buraya geçmiyoruz. Burası tek olacak çünkü. Sonra 2 olan aynı bu renkte yaptığımız işlemi şimdi buraya uyguluyoruz. Bir sonraki rengimize geçtiğimizde yine aynı şekilde oradan devam ediyoruz. Şimdi sarıya yaptığımız gibi diğer rengimizi de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sona geldim. Şimdi yine aynı gride yaptığım gibi arkadaşlar şöyle alıyorum. Son yer kalana kadar 2 sıra şeklinde olsun diye bu işlemi şöyle birinci yerimize gelene kadar, yani buraya kadar devam ettiriyoruz arkadaşlar. Aşağı inme şeklini de göstermek istiyorum sizlere. Evet, şimdi bakın geldim o aşağı inme yerine. Hemen şuradan yine aynı şekilde alıyorum, giriyorum. Ve devam ediyorum burayı. Evet, yine geldim bakın buraya. Hemen yine aşağıya iniyorum. Ve buraya kadar gelip bırakıyorum arkadaşlar. Burada kesiyorum ipi. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın bu sırayı da tamamladık. Şimdi bu sarı ipimi kesiyorum. Ve geliyorum. Birinci basamağı yaptık. İkinciyi de yaptık. Şimdi 2 sıra olan yerimizi tamamladık. 3. sıra olan yerimize, yani şuradan başlıyorum hemen. Şöyle giriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlarım buraya geldiğimde buradan yine bir üste çıkıyorum. Şöyle çıkartalım. Bir üste çıkıyorum ve buraya kadar devam ediyorum. Bakın şöyle çıktım. Buradan devam ediyorum artık. Evet, şimdi buradan da bu sona geldik. Hemen geri dönüyoruz buradan. Yine 11 kalana kadar, yani şu şekilde söyleyeyim, şu yüksekliğe kadar, buraya kadar buradan sayıyoruz arkadaşlarım ve buraya gelip bırakıyoruz bu ipim, bu rengimizi de. Şöyle aldım. Evet arkadaşlarım, bu son sırayı da, yani sarı ile olan son rengimi de yaptıktan sonra artık diğer rengime geçeceğim. Bakın onu da yine bu şekilde başlıyoruz. Aynı bu sarıda yaptığımız gibi ya da bu gride yaptığımız gibi buradan devam ediyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Şimdi bunu tamamladıktan sonra tersini çevirin arkadaşlar şöyle. Hemen aynı işlemi, burada yaptığımız işlemi buradan başlayarak devam ediyoruz. Ve böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bakın burada tekti. Tek olanlar burada. Bu tarafa doğru bir yayılma oldu. Sonra buradan başladık. Aynı şekilde indiriyoruz aşağıya. Aynı işlemi uyguladıktan sonra böyle bir görüntü oluyor.
Çok da güzel oluyor. Ben beğendim yani. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Bir de üstelik yumuşacık bir dokuya sahip oluyor bu şekilde yaptığınız zaman. Evet, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.